Size Van Gölü'nün altında bir fabrikadan bahsetsem, insanların yapamayacağı bir fabrika, doğanın en büyük mucizelerinden biri. Ama gelin en baştan başlayalım. 600 bin yıl önce bir volkan patladı. Lav aktı, toprak çöktü ve o çukurun içinde dünyanın en tuhaf gölü doğdu. Van Gölü. Suyu sodalı, tuzlu ve alkalin. Çoğu canlı bu koşullarda hayatta kalamaz. Ama bu sert suyun altında şu an tam olarak bir fabrika çalışıyor. Her saniye durmadan. Uydu görüntüleri kıpkırmızı yanıyor. O kırmızı bölgeler gölün en üretken noktaları. Milyonlarca mikroskobik canlı güneş ışığını besin enerjisine dönüştürüyor. Fotosentez yapan bir göl. Evet, doğru duydunuz. Ve bu suda bu koşulları kendi lehine çeviren bir balık var. İnci kefali. Yılın büyük bölümünü gölde geçiriyor. Üreme döneminde ise tatlı su kollarına göç ediyor. Binlerce yıldır aynı rotada, aynı kararlılıkla. 2018'de ise bilim insanları bambaşka bir sürprizle karşılaştı. Mikrobiyalitlerin içine sığınmış küçücük bir mercan balığı. Kimsenin varlığından haberdar olmadığı bir tür. Peki göl neden çürümüyor? Neden ölü bir su kütlesine dönmüyor? Çünkü sürekli hareket ediyor. Körfezlerdeki akıntılar dibin besinlerini yüzeyin oksijenini dibe taşıyor. Adeta kendi kendini yenileyen bir makine. Ama şu an o makine tehdit altında. Kontrolsüz atıklar, tarım kimyasalları ve çevre kirliliği bu hassas dengeyi bozuyor. Planktonlar azalıyor, inci kefali yok oluyor ve bir ekosistem bir kez çöktüğünde geri döndürmek neredeyse imkansız. Van Gölü bir manzara değil. Nefes alan, üreten, yaşayan bir organizma. 600 bin yıldır ayakta duran bu sistem bizim neslimizde yok olabilir. O nefes hala devam ediyor. Ama ne kadar süre daha? Unutmayın, korumak bizim elimizde.